Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay, İçerisine de boncuk elyafla doldurduğum kalp anahtarlıklarımızın anlatımını yapacağım. Yapımı çok kolay, Tunus işi tekniğiyle ördüm ben bu anahtarlıkları. Çok da güzel bir model oldu. Önlü arkası bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ip olarak Nako Elite Baby ile ördüm ben. Elimde olan iplerle. Dilediğiniz ip, farklı iplerle de Nako Pırlanta, Alize Koton, Gold Koton iplerle de örebilirsiniz. Bu anahtarlıkları tamamen kendi tercihinize kalmış. Tığ olarak kullandığım tığ numarası 2,5 milim. Bu büyük küçük olmasının nedeni pembe ipimizin biraz daha ince yapısı olduğu için biraz daha küçük sayıları yeşil mint yeşiliyle aynı sayılarda. Ama siz küçük ya da daha büyük olsun istiyorsanız ördüğümde şimdi göreceksiniz. Zincir sayısını eksik veya fazla başlayarak büyük veya küçük kalpler elde edebilirsiniz. Hemen başlamak istiyorum ben. İpimi şöyle kenara alıyorum. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. Bir zincir, 2, 3, 4 zincir çektim. Çok sıkı yapmayın. Sıkı yaparsanız en son o iki taraflı yaptığımız için birleştirmede zincir karşılıklı batarken sık olunca biraz zorluk oluyor. İkinci zincirden ilmek çıkardım. Üçüncüden çıkardım. Şöyle daha yakın başlamak istiyorum. Dördüncüye de bu dibini burada batıyoruz sadece. Toplamda yani şu halka içerisine batmadığımızda saydığımız 4 ilmeğimiz var tığımızda. Halka içerisine batarak 2 seferde çıkıyoruz. 2 2 yani. Her çıktığımızda da tığımıza doluyoruz. Ve çıktım. Şimdi bir zincir çektim. Bakın gayet gevşek yapıyorum. Çünkü bu batımlarda zorlanmamak için çok sıkı örmemenizi tavsiye ediyorum. Bir zincir çekerek hemen burada bir arttırmamız olacak. Yani 4 ilmekti. Şimdi 5'e çıkardık. Hemen 3 tığda olan ilmek sayımız bu arkadaşlar. 4 ve 5. Sihirli halkamızın içerisine de batıp yine 2 2 2 2 seferde çıkıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Dibine batmıyoruz bu sefer, artırma yapmayacağız. Hemen dibindeki değil yanındaki. Burada da 5. Bu 5 ilmek çıkardığımız sayı sıra sayısı 6 olacak. 6 kez bunu tekrarlayacağız. Bakın şu kalan 5 ilmeğimizi sayıyoruz. Halkamızın içerisine de batarak yine 2 seferde ilmeklerimizi 2 2 çıkarıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum. Yine şu dibine batmıyoruz. Buraya battığımız zamanlar artırma yapmış oluyoruz. Bir yanındakine batarak başlıyoruz. Yine 5 ilmeğimiz var tığda. 2 seferde çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Yine bir yanındakine batarak iki seferde çıkıyorum. Dediğim gibi bu kalp boyutunu büyük yapmak isterseniz 4 zincirle değil 5 zincirle başlayın. Yine teknik olarak aynı ilerlerseniz yine kalp şeklini elde etmiş olursunuz. Eksikte başlamak istiyorsanız daha minik kalpler için de zincir sayısını eksik yaparak devam edebilirsiniz. Evet. Şöyle birazcık ortasından
İpimizi sıkılaştıralım. Bakın ilk çektiğim şu 4'tü. 1 2 3 4 5 ilmekle yaptım. 5. Şimdi 6.'yı yapıyoruz. 6 sıra 5 ilmekle öreceğiz. Bu sihirli halka içerisine battığımız saymıyoruz. Sadece tığımızda aşağıya doğru inerken aldığımız 5 ilmek. Ve çıktım. Şimdi bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. Bir zincir çekiyorum. Burada bir arttırmamız olacak. Tekrar bir kez daha çekeyim. Böyle biraz bol bırakıyorum. Hemen dibine batarak arttırmayı yaptım. 2 3 4 5 ve 6. 5'ti, 6'ya çıkardık. Halkamızın içerisine de ilmek çıkarıp 2 2 yine bunları çıkarıyoruz. Şöyle ipin ilmeğimizin kaçmamasına özen gösterelim. Yine bir zincir çekiyorum. Yine dibine batarak burada yine bir artırma yapıyorum. Bu kez 7 olacak ilmek sayımız arkadaşlar. Göstermek istiyorum yakından. Arkaya kalan dişlerinden alarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Bakın 3 7 tane oldu. Tekrar sihirli halkamızın içerisine batıp yine 2 sefer 2 ilmek çıkıyoruz. Evet, artırmamız buraya kadar oldu. Şimdi bir zincir çektim. 1 tam dibindeki değil, 2 üçüncüye artık eksiltiyoruz. Yine aynı düzende ilerleyeceğiz. Nasıl? 4 5 6 7. Şimdi yine 7 6 5 4 diye bu tarafta ördüğümüz şekilde bu tarafa da öreceğiz. Şimdi 6'ya düşürdük. 7 idi. Bir tane eksilttik. 3. dişimize batarak aldık ilmeğimizi. Bakın 6 tane oldu. Hemen yine ilmeklerimizi 2 2 çıkarak bu sırayı da tamamlıyoruz. Bir zincir çektim. Yine 1 2 3. Üçüncüye batarak eksiltmeye gidiyoruz. Şimdi 5 eksiltmemiz olacak burada da. Yani 5'e düşürmüş olacağız. Tekrar 2 2 2 çıkarak burayı da tamamladık. Bir zincir çektim. Artık arkadaşlar burada nasıl bakın 6 yaptık. 7 idi. Yine 6'ya düşürdük. 5'e düşürdük. Bu tarafta 6 kez bu 5 ilmekle uyguladığımız modeli şimdi bu tarafta da uygulayacağız. Artık eksiltme arttırma yapmadan bakın tekrar bir zincir çekiyorum. Eksiltmede arttırmada yapmıyoruz. Hemen ikinciye eksiltme yaptığımızda üçüncüye artırma yaptığımızda dibine batıyoruz. Yapmadığımızda yani sabit aynı ilmek sayısıyla ördüğümüz zaman ikincisinden alarak başlıyoruz. Tunus işinde bu şekilde oluyor artırma ve eksiltmeler. 3 4 5. Bakın bu 5 ilmekli olan kısmı yine biz 6 kez tekrarlayacağız. Bir zincir çektim. İkincisinden 3 4 5. Bunu hediyelik olarak gayet dilediğiniz farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Toka olabilir. Çok güzel. Çocuk hırkalarında, farklı alanlarda da kullanabileceğiniz çok güzel bir kalp yapımı. Ne yaptık? Bura 6 idi. Şimdi 1 2 3 4. 2 sıra daha
5 ilmekle örüyoruz. Sonra kalbimizi sonuna yaklaşmış olacağız. Buralarda bir zincir çektiğimiz yerleri bol yaparsak diğer çift taraflı yapacağız. Biz bu kalpten bir tane daha yapacağız. Eklerken şuralara batımlarımız kolay olsun diye çok sıkı yapmayın. Yani zincirleri, kenardaki zincirleri özellikle gevşek yaparsanız daha kolay bir şekilde rahatlıkla eklediğiniz zaman zorlanmayacaksınız. Evet, şöyle ipimi de yavaşça çekiyorum. Zaten ortaya çıkmış oldu kalbimizde. Hemen şöyle buradan tam bu sivrilmiş olan yerin bu 6 1 2 3 4 5 6 tane de 5 ile tamamladık. Şimdi yine eksiltmeye gidiyoruz. 4 ile başlamıştık. 1 2 üçüncüye batarak ilk başta 4 zincir çekerek 4 ilmek çıkararak başlamıştık modelimize. Şimdi yine bakın 4 tane ilmeğimizle sonuna geldik. Bir zincir çektim. Yine burada da son sıramız 1 2 üçüncüye batarak kaydırma yapıyorum. İkinci kaydırmamı yaptım. Üçüncüyü de tam halka içerisine yapıp bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Evet, bakın çok tatlı bir kalp görüntüsü oldu. Bu başladığımız sihirli halkanın bu ipi buradan çekelim. Yani küçültelim o boşluğu. Bir düğüm attım. İkinci düğümü de atıp arkaya doğru, çok kısa kesmemize gerek yok. Bunu gizlemeye de gerek yok. Zaten iç tarafına silikon dolduracağız. Bu iç kısmında kalacak ters yüzü. Burası düz yüzümüz olacak bizim. Şimdi bundan aynısından bir tane daha örüyoruz. Tam ipimizi burada kesmeden ekleme kısmına geçeceğiz. Devam edelim. Evet, aynısından bir tane daha ördüm. Aynı yere geldim, ipimi kesmeden önceki kısma. Burada kaydırma tekniğiyle sihirli halka içerisine birleştirip arkadan ipimizi sıkılaştırıp bir düğüm atalım buna. Sonrasında birleştirme aşamasına geçeceğiz. Şöyle ilmeğimi çıkarırsam daha rahat olacaktır. Alt tarafa alayım, böyle arkaya doğru. Bu iç kısma gelecek, yani görünmeyen tarafa geleceği için çok gizlemeye gerek yok. Şöyle uzunca, yani çok kısa kesmeyelim ipimizi. Bir düğüm attım, burada ipimi kestim. Hemen kalbimizin diğer yüzünü alıyoruz. Bakın bu düz taraf olan kısmı, iç tarafa olan kısmını çevirdim. Öncelikle yakından göstermek istiyorum. Burada çektiğimiz başlangıçtaki 4 zincir vardı. İlkine batıyorum. Burada da ilk olan, şöyle dış dalını çevirirseniz daha rahat göreceksiniz. Çektiğimiz zincir içerisine, ilk olduğu için biraz zorlayacak. O yüzden bu zincir ve birleştirirkenki zincirleri biraz gevşek çekersek daha rahat olacaktır. Hemen içerisinden geçirip kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bakın burası da dış tarafa gelecek. Burası da. Diğer ikinci ilmeğimi aldım ve hemen karşıdan da yanındakini alarak kaydırma tekniğiyle birleştirme yapacağız. Sıradakini alıyorum.
Buradan da sıradakine bakalım. Evet, ilmek şaşırmadan alalım. Kaydırmayla birleştirdim. Sıradakini aldım. Sadece ilk ilmek biraz zorladı beni. Bakın buraları gayet, elimi benim Instagram'dan da takip edenler bilir. Babetlerde, yani genelde tüm örgülerde çok gevşek bir elim yok. Sıkı olduğu için artık gevşetmeye, yani ben de özen gösteriyorum. Çünkü çok sıkı örgü iyi oluyor. Ama böyle eklemeli, birleştirmeli videolarda, özellikle de tığla birleştirmeli örgülerde çok zorluk olduğu için ben de bu şekilde kenarları birleştirme örgüleri varsa gayet gevşek çekmeye özen gösteriyorum. Bir de çok zaten sıkı, çok sıkı örgü çok da, yani kendini böyle bir araya topluyor bazı modellerde. İyi olmuyor yani. Orta halli, ne çok gevşek ne de çok sıkı olmaz. Olduğu zaman daha güzel oluyor örgüler. Tek dallarını alıyoruz. Göstermek istiyorum, bakın. Dışa bakan tek dalını aldım. Hemen yine burada da içe değil dıştaki tek dallarına birleştirme yapıyoruz. İlmek atlamazsak tam sayılarımız denk geliyor. Ben iki tanesinde de hiçbir sıkıntı yaşamadım. Diğer ördüğüm kalplerde de. Buraya kadar gelelim. Evet, tam böyle sivrildiğimiz yer, yani 7 zincir, 7 arttırmamız olan kısımda burada bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar göstermek istiyorum. Hemen diğerini atlıyorum. Bu tam uç kısmı daha sivri görünsün diye. Hemen diğerine bakın. Aynı yere batmıyoruz. Sıradakine geçiş yapıyoruz. Evet, bakın. Buradan yukarıya yine örelim biraz daha, sonra silikon içerisini doldurup devam edeceğiz. Bakın şu uç kısmı biraz daha sivri, belirgin olsun diye. Şuraya kadar birleştirelim. Az açıklık kalana kadar. Sonrasında içerisini doldurup kalp yapımını tamamlayacağız. Evet. Şöyle biraz açıklık bıraktım, boşluk. Bu şekilde silikon boncuk elyaf olarak da bulabilirsiniz. Tuhafiyelerde de, özellikle yorgancılarda bulabilirsiniz. Önce şöyle tığ yardımıyla şöyle tığımızın dolu dolu olmasını sağlayalım. Köşelere, kalan üst taraftaki boşluğa yine kapatana kadar, çok dolu olmasını istiyorsanız çok az doldurabilirsiniz. Size kalmış tamamen. Daha böyle pufuduk pufuduk istiyorsanız daha fazla. Kalan kısmı da şimdi tamamlayacağız. Bakın, gayet ideal bir dolulukta oldu. Hemen kalan kısmı da kapatıyoruz. Yine aynı şekilde tek dallarına alarak son bitiş yerine kadar örüyoruz. Burada zaten video çok uzamasın, göstermeye gerek yok arkadaşlar. Buraya kadar kapatalım. Evet, sonuna kadar
ördüm ve ipimi kesiyorum. Buradan biraz iğne takacak pay bırakalım. İğnemizi takalım. İpimizi gizleyeceğiz. Hem de şu tam köşe kıvrım kısmında birazcık belirginlik. Evet. Burada tamamladık. İğnemi buradan takıyorum. Şu uç kısmına içerisinden geçiriyorum. Böylece temizlemiş olacağız. Tekrar şu aralardan geçirip hiçbir görüntüsü, yani ipimizin görüntüsü belli olmayacaktır. Sonrasında da yine ben üst tarafa çıkarıp burada ipimi keseceğim. Evet arkadaşlar, kalp yapımını tamamladık. Çok güzel bir kalp oldu. Hemen anahtarlıkta şöyle uç kısmını ben sizin de görüntüde olduğu gibi burayı makas yardımıyla, elimde olmadığı için böyle küçük el pensem, şöyle hafifçe açıp bu kısımdan böyle ilmeğe tutturup anahtarlığımızı takıyoruz. Bakın buradan ilmeğimi geçirip yine bunu, sizin eğer penseniz olursa daha kolaylıkla olacak. Yine makas yardımıyla böyle sıkıyorum. Bakın. Evet arkadaşlar, anahtarlığımız tamamladık. Sıkılaştırdım. Bu kadardı. Bu kadar kolay bir anahtarlık yapımı. Diğerlerini de almak istiyorum. Çok güzel bir model oldu. Sizler de yapmak isterseniz tarifimle çok basit anahtarlıklar elde edebilirsiniz. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.